Sizce insanlık tarihinin gördüğü en tehlikeli, en manipülatif ve genel olarak insanlığa en büyük zararı vermiş olan kuruluş hangisidir? Kurşunlu benzini destekleyip insanlığın IQ seviyesini 3 ila 5 puan arası düşürmeyi başarmış petrol firmaları mı? Kafasına göre para basıp tüm dünya ekonomilerinin çalkalanmasını ve hatta kimi ülkelerin batmasını sağlayan Fed mi? Yoksa her sene yüz binlerce insanın ölmesine sebep olan ve savaşları, çatışmaları destekleyen savunma sanayi lobileri mi? Hepsi gerçekten birbirinden beter kurumlar. Fakat bugün Karanlık Tarih serisinin belki de en karanlık bölümlerinden birinde ele alacağımız bir kurum var ki biraz önce saydığım ve saymadığım tüm insanlık düşmanı oluşumların verdiği zararların toplamından bile daha büyük bir zararı yaratmıştır. Ve tahminlere göre insanlık medeniyetinin ilerleyişinin birkaç yüzyıl geride kalmasına sebep olmuştur. Tabii dolaylı olarak Avrupa nüfusunun %60'ının ölümüne sebep olmalarının dışında tarihin en manipülatif, en gaddar ve en büyük yıkıma sebep olmuş kurumu olan Vatikan'ın yani papalığın karanlık tarihinde hepinizi gerçekten şok edecek bir yolculuğa çıkacağız. Ve Tanrı'nın mesajını yaydığını iddia eden bir yapının insanları nasıl birer köle haline getirdiğini göreceksiniz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Papalığın bilgiyi baskıladığı ve insanları sınırlandırdığı karanlık çağlar bitti. Devrimiz bilginin ve gelişimin çağı. Peki onlarca seçenek varken işinize yarayacak olanı nasıl bulabilirsiniz? Bu konuda Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından birisi olan Sorbil size yardım edebilir. 4 ana kategoride 100'den fazla eğitim. Merakınız yazılım üzerine mi? Web sitesi oluşturmaktan tutun C+ eğitimlerine kadar çeşitli konular emrinizde. Hedefiniz kariyer gelişimi mi? Ofis programlarını kullanma eğitimlerinden SEO eğitimine kadar seçenekler karşınızda. Amacınız CV'nize eklemek için sertifikalı bir dil programına mı kayıt olmak? Uluslararası Akreditasyon Kurumu CPD'nin bir üyesi olan Sorbil 7 farklı dil seçeneğiyle karşınızda. Üstelik tüm bu eğitimlere ve Sorbil'e özel tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu Billy'e erişmek ayda sadece 69.90 ya da senelik 349 TL'ye. Üstelik takipçilerime özel gerçek kodunu kullanırsanız senelik üyelik 280 TL'ye geliyor. Bir günlük bir yemek parasına bir yıl boyunca kullanabileceğiniz 100'den fazla eğitim. Havalar sıcak, yaz miskinliğinin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Merak ettiğiniz konularda kendinizi geliştirmeye ve yeni bilgiler öğrenmeye Sorbil'le bugün başlayın. Büyük Roma İmparatorluğu, milattan önce denilen çağın bitip milattan sonra denilen zamanın başladığı aralıktayız. Senelerdir Roma'nın çok tanrılı pagan inancı ve baskısı altında yaşamakta olan Yahudiler arasında huzursuzluk yayılmakta ve kimi Yahudi mezheplerinin inancının bir parçası olan bir kurtarıcının gelip Yahudileri kurtaracağı beklentisi gitgide artmaktaydı. Tarihin bu bölümünde çoğunuz işte İsa'nın geldiği an diye düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Daha önce de dediğim gibi resmi olarak o devirlerde İsa adında birinin bebekken konuşup vaazlar verdiği ve Hristiyanlığı kurduğuna dair bir tarihi bilgi bile bulunmaz. Bunun detayına İsa videosunda gireceğiz. O yüzden burada sadece birazdan papalığın bu olayı nasıl kendi lehine çevirdiğini göreceksiniz. İşte bu arayış döneminde M.Ö. 1300'lerde yaşamış ve büyük önem atfedilen peygamber Yeşu'nun hikayeleri ve öğütleri, Teudas adlı bilgenin Yahudi halkını Roma'ya karşı isyan teşvik etmesi, Tianalı Apollonius'un kadim bilgeliği ve inancı takipçileri arasında yayması ve vaftizci Yahya'nın Essenilerden öğrendiği bilgileri insanlarla paylaşması derken Roma'nın çok tanrılı dininin karşısında tek tanrıyı gösteren, insanların eşitliğini savunan, adaleti, iyiliği tembihleyen öğütler Roma'da özellikle Yahudiler ve köleler arasında son derece hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. İsa peygamber videosu bayağı bir ilginç olacak, şimdiden kendinizi hazırlayın. İşte toplumun baskı gören kısmında başlayıp bütün imparatorluğa yayılan inanç devrimi beraberinde isyanları ve kaosu getirir ve Roma içinde düzensizlik yaratır. Aradan geçen yıllardan sonra hem dış baskılar hem de içeride yaşanan inanç devrimi karşısında çaresiz kalan Roma İmparatoru 1. Konstantin, milattan sonra 313 senesinde Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bırakır. Akabinde de 325 senesinde 1. İznik Konsili'ni düzenler ve Hristiyanlığın Roma'ya nasıl entegre edileceğini kararlaştırır. Bu arada bu konsilden önce bu inancın resmi adı Hristiyanlık falan değildi. Genelde insanlar inançlarını Mesih'in adamları, Rabbin yolu gibi mezhepler olarak tanımlıyorlardı. Konstantin zeki adam. İnanç karmaşasının imparatorluğu nasıl içten yediğini görüyor.
Hatta geçen yüzyıllarda bu karmaşa o kadar büyüyor ki İznik konsülüne katılan gruplar bile kendi aralarında ortak nokta bulamıyorlar. Kimisi Mesih Tanrı'nın oğlu diyorlar, kimisi Mesih bizzat Tanrı diyorlar. Tüm bu sıkıntıların kaynağı Mesih karakterinin, yani günümüzde İsa olarak bilinen karakterin tam olarak bilinmiyor olması. Çünkü dediğim gibi ortada aradığınızda İsa diye biri yok. Sadece halk arasında kulaktan kulağa anlatılan İsa'laştırılmış çeşitli tarihi figürler ve eskinin peygamberleri var. Konstantin bu karmaşaya bir son vermek adına ve daha sonrasında da Roma'da başka bir dinin popüler hale gelip yeniden sıkıntı yaşarız sorununu önlemek adına Mesih'in Tanrı'nın özünden gelen bir haberci olduğunu savunan, kısaca sizin benim gibi bir insan olduğunu ama üstün bir insan olduğunu savunan Arius'un ortaya attığı Aryanizm düşüncesini reddedip İsa'nın Tanrı olarak kabul edilmesi konusunda karar alınmasını sağlar. Ve işte bu noktada Hristiyanlık, yani burada İngilizcesi önemli, Christianity, yani İsa tapınıcılığı dini doğar. Bu sayede İsa'dan sonra gelebilecek peygamberlerin Roma içinde de sorun çıkarması engellenmiş olur. Çünkü adamlar İsa'ya Tanrı diyorlar. Daha ötesi var mı? Yani bir daha kimse bu tartışmaya girmez diye düşünmüşler. İşte videomuzun hikayesi bu noktada başlıyor. Çünkü Roma'nın mutlak inanç kontrolü sağlamak için oluşturduğu Hristiyanlık inancı ve onun kontrolünü emanet ettiği papalık kurumu İznik konsülü ile resmiyet kazandığında Roma farkında olmadan insanlığın en büyük düşmanlarından birisini yaratmış oluyor. Papalık ve Vatikan anlatım esnasında sık sık aynı şeyi ifade eden isimler gibi kullanılsa da aslında çok farklı anlamları vardır. Önce onun bilgisiyle başlayalım. Papalık, Roma İmparatorluğu'nda M.Ö. 1. yüzyılda ortaya çıkan ve İznik Konsili ile gücünü arttıran bir dini yönetim kurumu. Vatikan ise Roma'daki bir bölgenin tanımıdır ve burada papalık, kilisesi ve yönetim kadrosu ile konuşlanmıştır. Onlarca yıl boyunca imparatorluk çapındaki yeni dini kontrol eden papalık hem Roma'dan gelen paralar, hem kendi cemaatinden topladığı bağışlar filan derken hem çok ciddi bir maddi güce hem de politik güce kavuşur. Manevi güç ne oldu diyenler varsa şurada ciddi bir konu konuşuyoruz lütfen. Birazdan göreceksiniz manevi güç nasıl kullanılıyormuş. Aradan yıllar geçer ve milattan sonra 476 senesinde Batı Roma İmparatorluğu çöker ve topraklar istilacılar tarafından paylaşılır. Fakat ilginçtir, papalığa bir şey olmaz. Çünkü onlar kendilerini Roma'nın sonu gelmeden önce Roma'dan ayrı olarak gösterip Roma'nın düşmanlarına bile inanç, sosyal yardımlar vesaire gibi konularda destek verdiklerinden dolayı dış güçler ile araları iyiydi. Nitekim bu sebepten kiliseye kimse dokunmamıştır. Büyük Hun İmparatoru Atilla hariç. Ki bu da tarihin en önemli kırılım noktalarından birisidir. Hun devleti Avrupa'yı kasıp kavurur ve nitekim Roma'ya kadar gelir. Bu esnada Papa 1. Leo, Atilla ile görüşerek hatta yalvararak Hun ordularının Roma'yı yıkmasını engeller. Atilla o zamanlar belki farkında değildi ama insanlık tarihinin en büyük yanlışlarından birisini yapmıştı. Neyse, devam edelim. Roma'nın otoritesi bitince devreye hızlıca papalık girer ve inancın bağlayıcı etkisini kullanarak tüm Avrupa'yı bir sarmaşık gibi sarar. Nihayetinde de 754 senesinde Frank kralı Pipin papaya geniş topraklar hediye ederek papalığın resmi olarak bir devlete dönüşmesine vesile olur. Akabinde de papalık Kutsal Roma İmparatorluğu'nun tekrar kurulmasını sağlar ve bu yeni Roma'nın görünmeyen kontrol gücü olarak kendini sağlama alır. Şimdi Orta Çağ denilen dönemi anlamak önemli. Çünkü kilisenin gücünün ve etkisinin sebebini böyle anlarız. Orta Çağ kavimler göçü ve Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlar. Ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Doğu Roma'nın çökmesiyle de biter. Aşağı yukarı 1100 yıllık bir dönem. Hatta kimi yerlerde bu çağ karanlık çağ da dendiğini duyarsınız. Bunun da sebebi papalıktır. Neden mi? Batı Roma'nın yıkılması ile Avrupa'yı saran ve ticareti sağlayan Roma yol hattı çöker. Roma'nın otoriter eksikliği yüzünden her yerde çatışmalar çıkar. Bilginin yayılması biter ve kütüphaneler yakılır. Papalığın yeşermesi için mükemmel bir alan. Cehaletin karanlığı ile beslenen papalık, insanları sürekli Latince İncil'deki hikayeler ile korkutur. İtaat etmeye zorlar ve Tanrı'nın sözcüsü olarak görünen papalığın emirlerini yerine getirmeye yönlendirir. Öyle ki bu çağlarda endüljans denilen para karşılığı insanlara cennetten arsa satmak, para karşılığı papazların günahları affetmesi, halkın vergi olarak hasatlarının ciddi bir kısmını kiliseye vermeleri, zenginlerin de altınlarını vermesi gibi onlarca vergi ve kural ile papalık resmen fakir halkın sırtına binmiştir. Tabii tüm bunlar geçen senelerde insanların artık bu nasıl inanç, bu nasıl kurum, bu işte bir terslik var demesine sebep olmaya ve Katoliklik dışında eğilimler Avrupa çapında görünmeye başlar.
11. ve 12. yüzyılda Avrupa'da Katar ve Valdensian hareketlerini görmeye başlarız. Katar hareketine daha ziyade Gnostizm ile Hristiyanlığın birleşimi diyebiliriz. Temiz anlamına gelen Katar düşüncesinde evrenin dualite üzerine kurulduğu, iyi ve kötünün hem içimizde hem de evrende, büyük sistemlerde sürekli bir mücadele verdiği fikri vardır. Ve ölümden sonra ruhların başka bir bedende reenkarne olarak serüvenine devam ettiğine inanılırdı. Valdensian hareketi ise 12. yüzyılda Fransa'da başlamış, İncil'in Roma'nın tekelindeki Latince olarak değil, Fransızların da anlayacağı şekilde kendi dillerine çevrilmesi hareketi olarak tanımlanmıştır. Hatta bu hareketi başlatan Pierre Valdo, tüm servetini bu uğurda hem yoksullara destek vermek hem de İncil'i tercüme ettirmek için harcamıştır. Fakat bu olaylar karşısında papalık, yani Vatikan Kilisesi inanılmaz bir tepki vererek bölgeye bir Haçlı Seferi düzenler. Evet, tarihte biz Haçlı seferlerini her daim Müslüman ülkelere karşı olmuştur diyebiliriz. Ama işin arkasında kilise olunca Avrupalı, Türk, Müslüman vesaire fark etmiyor. Otoritesini sarsacak her şeye saldırırlar. Düzenlenen Haçlı seferleri sonucu Fransa'daki Katar inancına sahip bölgeler yerle bir edilir. Ve inanca sahip kişiler bizzat kilisenin mensuplarının oluşturduğu Engizisyon mahkemelerince suçlu bulunup ya idam edilmişlerdir ya da çürümek için hapse atılmışlardır. İşte böylece tarihe bir insanlık ayıbı olan kilisenin alt kurumu Engizisyon da girmiştir. Hakimin de avukatın da papalığın adamlarının oluşturduğu tarihin hukuk açısından en saçma, en yüz karası yargı sistemlerinden birisi. Birazdan bunun en karanlık hallerini de göreceksiniz. Bu olaylardan sonra papalık ve kilise Engizisyon sistemini Avrupa genelinde mutlak bir kontrol mekanizması olarak yaymaya başlar ve papalığın izin verdiği bir avuç propaganda dışında herhangi bir kitabı, bilgiyi okuyan ya da paylaşan, herhangi bir şekilde bilimle uğraşan ve hatta İncil'i okumak için bile kendi dillerine çevirmek isteyen hemen hemen herkes Engizisyon memurları tarafından bulunur, işkence edilir, göstermelik bir gizli mahkemeye çıkarılır, sapkın olarak hüküm verilir ve idam edilirlerdi. Bu idam da genellikle yakılarak olurdu. Çünkü kilisenin gözünde bu insanlar şeytanın uşaklarıydılar ve bu sebepten dünyada da cehennemi tatmaları gerekiyordu. Tam bir psikopatlık. Bu karanlık yıllarda papalık sadece Avrupa'da kan kusturmuyordu. Neredeyse 200 sene boyunca düzenlenen Haçlı seferleriyle sürekli olarak Müslümanlarla da savaş oluyordu. Tabi savaş oluyordu lafı biraz az kalır. Misal 1. Haçlı Seferi'nde Kudüs ele geçirildikten sonra kilisenin kutsal savaşını verdiklerini sanan Haçlıların yaptığı katliamı bize bizzat onların yanındaki tarihçiler şöyle anlatır. Kudüs'ü ele geçirdiğimizde şehirde büyük bir katliam başladı. Her yerde ölüler yatıyordu. Bu zafer Tanrı'nın bize verdiği bir lütuf olarak görüldü. Tapınakta o kadar çok kan döküldü ki Haçlıların atlarının dizlerine kadar kan vardı. Şehir kan ve cesetlerle doluydu. Şehirde Müslümanların kanı dizlerimize kadar yükseldi. Hiç kimseye merhamet gösterilmedi. Erkekler, kadınlar ve çocuklar kılıçtan geçirildi. Kutsal tapınağın avlusu ve tüm şehir ölülerin cesetleriyle doluydu. Bu Tanrı'nın düşmanlarına hak ettikleri cezayı vermekti. Yaklaşık 200 yıl süren bu seferler sonucu kimi tarihçiler sivil kayıpları ve katliamları da hesaba katarak yaklaşık 3 milyon insanın öldüğünü düşünüyorlar. O zamanlar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin nüfusunun yaklaşık 90 milyon olduğunu düşünürsek kaybın büyüklüğünü siz hesap edin. Tüm bu savaşlardan gelen ganimetler, papalığa ödenen vergiler, mutlak otoriter güç derken papalar artık devrin tanrıları gibi keyfi şekilde hüküm vermeye, kanun koymaya başlarlar. Ve keyiflerine ters düşen bir durum olduğunda ise kimsenin gözünün yaşına bakmazlardı. Ta ki işlerinden biri egosunun kurbanı olmuş bir papa artık insanların da ötesinde bir canlıyı kendisine düşman seçinceye kadar. Kedileri. Ve bu egoist manyağın yaptığı hata bütün Avrupa'nın sonunu getirecekti. Sene 1232 Papa 12. Gregory üstün ilahi bilgisi ve derin ilmi şahsiyeti sayesinde artık hangi kaynaktan ne okuduysa insanlık için çok ciddi bir karar aldığını ilan eder. Vox in Rama adlı bir kararname çıkararak kedilerin, özellikle de kara kedilerin, şeytanların ve cadıların işbirlikçileri olduğunu söyler ve toplu şekilde katledilmeleri hakkında karar çıkarır. Bu canice ve mantık dışı kararı o zamanların cahil halkları sorgulamaz bile. Sonuçta Tanrı'nın dünya üzerindeki uzantısı olan Papa'dan gelen doğrudan bir emirdi bu. İlla ki gerçektir diye düşünürler ve takip eden yaklaşık 100 senede Avrupa çapında neredeyse tüm kediler öldürülür. Birkaç milyon kediden bahsediyoruz, az bir rakam değil. Fakat bunun son derece ciddi bir sonucu olacaktı.
Öyle ki kimileri bu büyük yıkım sonrası bizzat Tanrı'nın onların belasını verdiklerini bile düşüneceklerdi. 1347 yılı Sicilya, İtalya. Messina limanına Karadeniz Caffar'dan iç karartan bir gemi gelir. Çığlıklar, inlemeler ve ölümün karanlığı gemiyi sarmıştır. Limandakiler gördükleri manzara karşısında dehşete düşerler. Yaşıyor olmasına rağmen bedeni çürümüş insanlar, derileri parça parça olmuş ölüler ve yüzleri kabarcıklar içinde yardım isteyen mürettebat limanda karanlık rüzgarların esmesine sebep olur. Ve bu ölüm rüzgarının hedefinde bütün Avrupa vardır. Messina'ya gelen geminin yükleri sadece buğday ve diğer ticaret ürünleri değildi. Gemide büyük fareler, sıçanlar da vardı. Hem de Yersinia pestis bakterisi taşıyan fareler, yani kara veba. Normalde hem gemilerde hem de limanlarda ve şehirlerde bu canlıların doğal düşmanı olan kedilerden bolca bulunurdu. Fakat Papa Gregory'nin emri yüzünden Avrupa'da kedi kalmamış ve farelerin nüfusu patlama yapmıştı. İşte gemiden limana kaçan farelerin taşıdığı bu bakteri hızla diğer tüm farelere bulaşır ve zaten hijyen konusunda son derece zayıf olan Avrupa halklarında bulaşmaya başlar. Limanda yaşanan olaydan sadece 3 sene sonra neredeyse tüm Avrupa şehirleri vebaya ve onu taşıyan farelere karşı yenik düşerler. Sadece 6 sene içerisinde Avrupa toplam nüfusunun 1/3 olan yaklaşık 50 milyon kişinin öldüğü düşünülmekte. Kimi ülkelerde ölüm oranı %60'ları bile bulmuştu. Size Allah'tan mesajlar taşıyorum, biz onun inancının ana kurumuyuz diyen bir akıl hastasının lafıyla hareket eden cahiller için bu ceza bence az bile. O yüzden bir otorite size şu hayvanları komple yok etmeliyiz dediğinde canı veren sen misin ki sen alacaksın demeyi unutmayın. Tabii o ekosisteme ait olmayan istilacı türlerden bahsetmiyorum. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Sonuçta doğanın da bir dengesi var. Artan nüfusu kısırlaştırma yaparak, zamana yayarak, doğanın da o dengeyi oluşturmasını bekleyerek azaltmak lazım. Öbür türlüsü psikopatlıktan başka bir şey değildir. Eskiden kedileri komple yok etmişler, vebayı tetiklemiş. Mao devrinde serçeleri komple yok etmişler, kıtlık patlamış. Günümüzde de malum sokaktaki tüm canlıları yok etmek istiyorlar. Peki o neyi tetikleyecek? Bilmem anlatabiliyor muyum? Kısırlaştırmak ve popülasyonu dengeli şekilde azaltmak, tehlikeli türleri yasaklamak ve kedi köpek üretim çiftliklerini durdurmak tek çözüm. Küçük kamu spotumdan sonra devam ediyorum. Sebep olduğu tüm bu yıkımdan sonra sizce kilise durdu mu? Tabii ki hayır. Vebayı insanların kiliseye gitmeyi ve onun kurallarına uymayı azalttıkları için Tanrı'nın onlara gönderdiği bir ceza olarak tanıttılar. Ve kurtuluşun sadece dua etmekte olduğunu savundular. Bunun üzerine insanlar kiliselere hasta daha çok gittiler ve birbirlerine daha fazla hastalık bulaştırdılar. Yetmedi, kilise vebanın Yahudilerden kaynaklı Avrupa'da yayıldığını söyleyerek Yahudilerin komşuları tarafından zulüm görmelerine, hatta öldürülmelerine sebep oldular. Yine yetmedi, karantina ve tıbbi tedavinin Tanrı'nın iradesine aykırı olduğunu ilan ederek kutsal kalıntılara dokunmanın ve onları öpmenin, tabii ki bağış yaparak, hastalığın tek çaresi olduğunu ilan ettiler. Ve insanlar hasta sıra bekleyip aynı nesneye dokunup öptükleri için hastalık daha da yayıldı. Ve sonuçta neredeyse her 3 kişiden biri, hatta çoğu yerde 2 kişiden biri öldü gitti. Bu kafayla çok bile yaşamışlar, iyi olmuş diyenler varsa sadece Twitter'a girip bir trend konulara baksınlar. Halen aynı kitle onları sahte dinle kandıran akıl hastalarından aldıkları gaz ile insanları linç girişiminde bulunuyorlar. İnsanlar asla değişmez. Cahil her zaman aynıdır arkadaşlar. Onları her zaman güden, yönlendiren bir çoban çıkar. Bu papalık olur, tarikatlar olur, yozlaşmış firmalar filan olur, fark etmez. Her daim bu kitle yönlendirilir ve sonunda da o güvendikleri çobanları tarafından mezbahaya götürülürler. O yüzden okuyun, araştırın, size anlatılanlara hemen inanmayın. Mutlaka kendiniz bilginin peşine düşün. Yeter be kardeşim, ne lanet kurulmuş, hiç mi güzel bir şey yapmamış bu adamlar diyenler daha dursunlar. Yolculuğumuz daha da karararak devam ediyor. Ama neyse ki bu karanlığın sonunda bir ışık da bizi bekliyor olacak. Rönesans. Vebanın Avrupa'yı silip süpürmesinden ve kalan nüfusun hem kiliseye hem de onun millete empoze etmeye çalıştığı tanrı figürüne olan inancının kırılmasından sonra bazı bölgelerde insanlar daha akla ve mantığa uyacak şekilde hayatlarını şekillendirmeye başlarlar. Tabii ki bu son derece yavaş adımlarla olmuştur. Veba sırasında nüfusun azalması ile birlikte feodal sistem çökmeye başlar
ve iş gücüne olan talep arttığı için insanlar şehirlere göç etmeye ve sosyal devletlerin altyapısını oluşturmaya başlarlar. Venedik merkezli gemi ticareti sayesinde insanlar yeni sanat akımları hakkında ve kilisenin yasakladığı antik bilimsel ve felsefi kitaplar hakkında bilgiler edinmeye başlarlar. Tüm bunlar 15. yüzyılın başlarından itibaren kıta çapında kültürel bir patlamanın yaşanmasına sebep olur ve bu Rönesans akımı özellikle zenginler arasında bir yarışa dönüşür. Nüfuslu aileler sanatçıları ve bilim insanlarını desteklemeye, kitaplarını çoğaltmaya başlarlar ve insanlar varoluşun kilisenin onlara dayattığı gibi sığ olmadığını idrak etmeye başlarlar. Fakat bu dönem güllük gülistanlık geçti sanmayın. Papalık ve bağnazlık tabii ki de elinden geleni ardına koymayacaktı. Eğitim ve bilim Avrupa'da yayıldıkça insanların kiliseye olan korkuları ve inançları azalmaya başlamıştı. Özellikle kilisenin evrenin merkezi dünyadır. Her şey onun etrafında döner. Evrende daha özel başka hiçbir şey yoktur düşüncesini sarsan ilk büyük iddia Kopernik tarafından ortaya atılan güneş merkezli evren modeliydi. Bu model dünyanın evrenin merkezinde değil, güneşin evrenin merkezinde olduğunu ve dünyanın onun etrafında dönen bir gezegen olduğunu savunan bir modeldi. Evet, yanlışları olan bir model ama en azından kilisenin uydurma iddialarına karşı bilimsel bir karşı çıkıştı. Tabii ki kilise Kopernik'in Orbium Coelestium yani göksel kürelerin devinimleri kitabını anında yasaklı kitaplar arasına sokarak okunmasına engel oldu. Seneler sonra 1500'lü yılların sonlarında Kopernik'in kitaplarını gizlice okuyan Galileo Galilei teleskobu daha iyi geliştirerek gezegenlerin hareketlerini raporlamaya başlar ve Kopernik'in güneş merkezli evren iddiasını kanıtlar. Fakat bu kilisenin millete yaydığı sahte bilgiyi çürütebileceği için Galileo yakalanır ve Engizisyon mahkemelerine çıkarılır. 1633 senesinde yargılanan ve işkence gören Galilei hayatını kurtarmak için mahkemede yalandan da olsa ona dayatıldığı gibi hatasını kabul eder ve kalan ömrünü 1642 senesine kadar ev hapsinde geçirir. Galileo ile yakın zamanlarda yaşayan büyük bilge Bruno ise okuduğu hermetik kitaplar sayesinde öğrendiği bilgileri Avrupa'nın dört bir yanında dolaşarak anlatmaya ve insanları özgür bilime, felsefeye yönlendirmeye başlar. Bu esnada dünya merkezli evren modelinin yanlış olduğunu, evrenin yüce yaratıcının ihtişamı ile sonsuz bir şekilde yaratıldığını ve sayısız gezegene, hatta dünya gibi hayat taşıyan gezegenlere de ev sahipliği yaptığını anlatır. Fakat bu onun da sonunu getirir. Evrenin tek yaşam olan gezegeni dünyadır inancına ters cümleler kurduğu için Bruno 1592 senesinde Engizisyon tarafından tutuklanır ve sapkınlık suçu ile 7 yıl hapse ve işkenceye mahkum edilir. 1600 senesinde çıkarıldığı mahkemede küfür ettiğini kabul etmesi ona söylenir. Fakat o bunu reddederek kilisenin baskısına boyun eğmez. Bu sebepten de ne yazık ki diri diri yakılarak öldürülür. İşte Bruno gibi, Kopernik gibi, Kepler gibi, Leonardo da Vinci gibi devrinin özgün fikirli ve cesur insanları sayesinde bilim kilisenin karanlığını yavaş yavaş dağıtmaya başladı ve takip eden yıllarda daha nice dehaların bu ışığı büyütmelerine sebep olarak dünyamızı değiştirdi. Fakat kiliseden kurtulmak o kadar kolay değildi. Bir yandan Rönesans yaşanırken kilise de bir yandan daha sinsi bir plan içine girerek kadınları hedef almaya başladı. Onları İncil'deki sert maddeler ile zaten senelerdir ikinci plan insan kategorisine sokmuşlardı. Misal, kadınlar topluluklarda sussunlar. Çünkü konuşmalarına izin verilmez. Susun ve kendi evlerinizde kocalarınıza tabi olun. Ey kadınlar, Rabbinize tabi olun. Tıpkı kilisenin Mesih'e tabi olduğu gibi. Çünkü Mesih kilisenin kurtarıcısıdır. Kilise Mesih'e nasıl boyun eğerse kadınlar da kocalarına her konuda boyun eğsinler. Dinlerin kadınların üzerine bu kadar gitmesinin ve onları pasifleştirmesinin iki sebebi vardır. Birincisi ataerkil toplumun düzenini korumak. İkincisi ise kadınların gelişmesini engelleyerek onların yetiştireceği nesli de sığ fikirli yapmak ve bu sayede o nesli kontrol altında tutmak. Şimdi burada şu yorumu da yapmak istiyorum. Bu mevzular açıldığında bakıyorum TV programlarında hocalar ki hepsi yine erkek çıkıp o zamanlar kadının adı bile yoktu. İslam kadına ad verdi filan diyorlar. Arkadaşlar hem Hristiyanlık hem Araplar kadınları ayak altında ezerken o zamanlar Türklerin kadınları ordu yönetiyordu. Devlet yönetiyordu. Hanın yanında onunla eşit duruyordu. Siz neyin kafasındasınız? Bizim özümüzde kadınlarımız her daim yanımızda yer alır. Fikirleri sorulur, danışılır, kanunen hakları korunur. Biz zaten bu töre ile binlerce sene yaşamışız. O töre de diğer kitaplardaki gibi kadınlarınıza istediğiniz pozisyonda yanaşın tarzı bir şey de yazmaz. Cidden artık bazı şeyleri anlayıp
Türkseniz Türklüğünüzü, törenizi, adetlerinizi hatırlamanızın vakti geliyor. Kendinizi Araplarla bir tutup durmayın. Adamlar kız çocuğu gömerken biz kızlarımızı, kadınlarımızı başımızın üstünde taşırdık. Bunu da unutmayın. Geç olmadan özünüze dönün. Neyse, küçük isyanımdan sonra papalık ile devam edelim. İşte deminki örneklerde de gördüğünüz gibi papalık kadınları baskılayıp kontrol edilebilir nesiller yetiştirmek için cadı avı denilen dönemi başlatır. Aslında bu tam bir algı operasyondur. Şimdi tarihin standart kayıtlarını okuduğunuzda cadı avının 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sürdüğünü görürüz. Bunun nedeni olarak da yasaklı kitapları kullanarak büyü yapan kadınların önlenmesi diye anlatılır. 1484 senesinde Papa 8. Innocentius Samis Desiderantes Affectibus fermanını yayınlar ve büyücülükle mücadele kanunlarını açıklar. Kanunun uygulanması ise şu şekilde oluyormuş. Zaten veba sonrası paranoyak hale gelen halk kilisenin de propagandası ile bu olayların Tanrı'nın bir cezalandırması olduğunu düşünürmüş. Tabi burada cahil tutucu halktan bahsediyorum. İşte bu insanlar genelde farklı gördükleri kişileri Engizisyon'a ihbar ederler ve ihbar edilen kişi cadıcılık ile yargılanırmış. Yargılama dediğimde genelde şöyle oluyor. Suçlanan kadının elleri ve ayakları bağlanıp suya atılıyor. Kadın yüzüp su üzerine çıkarsa onun şeytanın dostu olduğu kanıtlanmış oluyormuş ve yakılıyormuş. Ama yok batarsa masum olduğu anlaşılıyormuş. Tabii o esnada da kadın boğuluyormuş. Bitti mi? Tabii ki hayır. Ateş testi denilen bir test de var. Cadı olduğu iddia edilen kadının derisini kızgın demir ile yakarlarmış. Eğer hızlıca iyileşirse cadı olmadığı, iyileşmezse cadı olduğu anlaşılıp öldürülürmüş. Yanık yaraları iyileşmesi son derece zor yaralardır. Artık mantığı siz çözün. Saçmalığın zirvesi olan test ise işkence yöntemi. Bu durumda esir alınan kadına ağır sorgulama ve işkence yapılırmış ki bu uzuvların çekilmesi, taş altında ezilme gibi eylemleri de içeriyor. Eğer kadın bu işkence esnasında cadı olduğunu itiraf ederse öldürülürmüş. Etmez dayanırsa genelde işkenceden dolayı ölürmüş. Ki çoğu cadı olmasa da acılara dayanamadığı için yapılan baskıyı kabul ederlermiş. Nasıl ama? İnanılmaz bir adalet sistemi değil mi? Ve hepsi sadece güya dini korumak için yapılıyor. Çünkü koca evreni yaratan varlığı güya korumak ve savunmak bu şarlatanlara düşmüş. İnsanın egosu gerçekten sınır tanımaz. Şimdi sizce Avrupa'da zaten kadınların baskı altında olduğu senelerde taş çatlasa kaç tane büyücü kadın olabilir? 1000 mi? 5000 mi? Hayır. Cadı avları boyunca 100.000'den fazla kadın öldürülmüş. Şimdi bu 100.000 kişinin cadı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Evet, zaten öyle değillerdi. Yargılama ve öldürülmelerin en baş sebebi iftiraydı. Bir ailenin toprağına çökmek isteyen komşular o aileye cadı büyücü derlermiş ve yargısız infaz sonucu aile öldürülürmüş. Bir kadın diğerine gıcık mı oldu? Cadı dermiş ve o kadın öldürülürmüş. Ve en önemlisi özellikle köylerde eğitim görmüş kadınlar ve öğretmenler cahil halk tarafından kilisenin emrini yerine getirmiyorlar diye cadı diye iftira atılıp öldürülürmüş. Ya işte bağnazların inancı böyledir arkadaşlar. Bu yüzden size işin özünü arayın diyorum. Yoksa dün cadı diye iftira atılıp masumları yakanlar 2 gün sonra kaldığınız oteli yakarlar. Tıpkı Sivas'ta olduğu gibi. Dediğim gibi ne tarih ne insanlar asla değişmez. Her şey sadece döngülerden ibarettir. Fakat tüm bu baskıya, kontrole, cahil halkı kışkırtıp komşularının ölümüne göndermeye rağmen değişim fikrinin önüne geçilemez ve takip eden senelerde eğitim arttıkça vay keşfedip kitap basımını hızlandırmasıyla da ve özellikle İncil'in artık insanların anlayacağı dile çevrilmesiyle de papalığın kontrolü yavaş yavaş biter ve günümüzdeki haline dönüşür. Yani gücü artık kimseye yetemediği için erkek çocuklarını istismar eden sapık bir kuruma. Giriş biraz sert mi oldu? Bence kararı siz verin. Amerika'da 2004 senesinde yayımlanan John Jay raporuna göre 1950-2002 yılları arasında sadece Amerika'da 4392 rahibin 10.667 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu rapor edilmiştir. Ki bunlar sadece belgelenebilen rakamlar. Unutmayın, bu birazdan vereceğim tüm örnekler için geçerli olacak. Avustralya Kraliyet Komisyonu 2017 senesindeki raporuna göre 1980-2015 seneleri arasında 4444 çocuğun istismara uğradığını raporlamıştır. Fransız Bağımsız Komisyonu Clase'nin 2021 tarihindeki raporuna göre 1950-2020 arasında 3000'den fazla rahip ve kilise çalışanı ülke genelinde 216.000 çocuğa cinsel istismarda bulunmuşlardır. Örnekler dünya çapında her ülkede mevcut ve toplam rakam resmi olmayan kayıtları da eklersek milyonu aşıyor.
2000'li yıllar boyunca Papa II. John Paul, Papa 16. Benedict ve güncel Papa Francis bu konu hakkında defalarca kamuoyundan özür dilemişler ve mağdurların ailelerine destek olacaklarını söylemişlerdir. Ama yapılan tek şey sapık rahiplerin yerinin değiştirilmesiydi ya da birkaçının kiliseden atılması olmuştu. Sivil mahkemeler sayesinde bu sapıklardan bazıları hapse atılmıştır ve mağdurlara kilise milyarlarca lira ödemek zorunda kalmıştır. Karanlık Tarih serisinin adına yakışan bir bölüm oldu değil mi? Düşünün, adamlar Roma zamanında yayılan inancı alıp kendilerince İsa'ya tapınma olarak hazırlıyorlar. İşlerine gelmeyen tüm kitapları ve bilimi yüzlerce yıl boyunca küfür sayıyorlar. Buna karşı çıkanları da öldürüyorlar. Haçlı seferleri adı altında papalığa düşman herkesi, kendi halkı bile olsa öldürüyorlar. Kadınların gelişmesini engelleyip onları diri diri yakıyorlar ya da suda boğuyorlar. Hayvanlara düşman kesilip keyfi kararlar ile hayvan katliamı yapıyorlar. Sonra 50 milyon insanın ölümüne dolaylı olarak kapı açıyorlar. Günümüzde sayıları milyonları bulan masum çocukların cinsel istismarlar ile hayatlarını karartıyorlar. Ve halen milyarlarca Hristiyan bu adamların gerçekten dinle alakası olan bir kurum olduğunu zannediyorlar. Hikayenin esas inanılmaz kısmı da ne yazık ki bu zaten. Resmen oranın yakılıp yıkılması gerekirken insanlar halen gidip o meydanda Papa'yı görünce gözyaşı döküyorlar. Resmen bir akıl tutulması. Bu video ile ilişkili olarak İsa Peygamber videosu da yakında gelecek. Halen bitirmem gereken birkaç kitap daha var. Sonra onu da hazırlayacağım. Vatikan'ı özellikle ele aldım çünkü insanlığı çok derinden yaralamış bir kurum. Bilimsel gelişimi yüzlerce yıl yavaşlatması, dostu birbirine düşman etmesi filan derken gerçekten çok ciddi insanlık suçu işlemişler. Ve umarım bir gün bunun cezasını da çekerler. Neyse ki toplumlar yavaş yavaş bu kandırmacadan uyanıyorlar da artık bu kurumlara olan destek yavaş yavaş azalıyor. 2-3 nesil sonra da tamamen biteceğini sanıyorum. En azından istatistikler de bize bunu gösteriyor. Bakalım zaman ne gösterecek. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoları beğenerek, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirterek ve videoyu çevrenizde paylaşarak Gerçeği Bulun büyümesine destek verebilirsiniz. Katıl tuşuna basarak da her ay yapılan sosyal yardım projelerine de destek verebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.